dinin ne senin? Ben Müslümanım elhamdülillah. Aynen. Çok Aynen, iyi. aynen. Just Dutch and then French, English. Benim Türkçem harbi bayağı iyiymiş. Sizde taharet musluğu da yok kardeşim. Yok maalesef. Bak bu olay çok sinir bozucu bir Evet, olay. evet. Memleket nere abi? Konya. Konya. 15 euro verip Brüj'de yapabileceğiniz en güzel etkinliklerden biri arkadaşlar. Normalde bir elmas bildiğin normal bir taş yani. Çok iğrenç bir taş aslında. onu- Bu şekilde dünyanın ilk sistemi yapmışlar. Böyle bir rivayet var mı? Buraya kimle gelirsen onunla evlenirsin diye. Belçika'da ve Fransa'daki mayonezi hiç başka bir ülkede bulamazsın. Yemezsin. Bir şey demek istiyor musun? Annengillere, babaannelere. Şu rivayete göre Erben dedi ki bunun altından geçersen cinsiyetin değişiyormuş. En aşağısı yani 350'den başlıyor. 350.000 dolar, euro. Euro. Aynen 350 bin eurodan. Çünkü film sahnesi gibi hissedeceksiniz. Baba taharet musluğundan bira geliyor. Ya gelmiş Belçika'ya yok hamur açıyorum, yok kruvasan yapıyorum, anne eli değmiş gibi. Bir şeyi bul, sömür, iyi hale getir, Aynen. onu sat, öbürleri orada sürünsün. Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bazen videolarda diyorsunuz ki Sezer altyazılar üst üste geliyor. Arkadaşlar YouTube'un sağ alt sekmede ayarlar kısmında altyazıları kapat seçeneği var. Hangi dilde izlediğinizi bilmiyorum. Dilleri kapatın. Zaten biz altyazıyı fazlasıyla koyuyoruz. Onu öyle yaparsanız üst üste binmez altyazılar. Böylelikle çok daha rahat izlemiş olursunuz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar yanımda Arber mi diye mi okunuyor? Arber var yanımda. Hatta sabah dedim kaldığım konaklamanın sahibi kendisi. Kardeşim geldi beraber geziyoruz. Türkçem benden iyi Arber. Bir anlat ya nasıl oldu bu ya? Burada biraz sessiz olmamız Sessiz mi gerekecek de. olacağız? Yani çok sessiz değil ama böyle bağırarak. Nereye geldik? Türkçe Erasmus sayesinde mi öğrendin? Aynen Erasmus sayesinden değil, staj yaptım ben Erasmus Plus olarak. Üniversitede değil yani. Ondan sonra ne bileyim ya arkadaşlar Türkiye'yi sevdim, Türk insanları sevdim, kültürünü sevdim. Ondan sonra konuşa. Kerem dışında var mı arkadaşın? O bir sürü var. Baktım bizim Batın'la da arkadaşsınız siz. Aynen. Göcebey var ya. Batın Göcebey 2016 mı ne? O zamanlarda işte yeni döndüm Erasmus'tan Brüj'e, Belçika'ya memleketime. Ondan sonra şeye girdim, o Intro Türkiye grubuna girdim. Burada bayağı her dönem böyle Erasmus gelenlere yardımcı olmaya çalışıyordum, işte gezdiriyordum. Çok da gelen olmuştur ha. Aynen o zamanlarda harbi böyle tayfa aynı günde gelip böyle gezdiriyordum Brüj'de. Güzel oluyordu. Hem Türkçe pratik yapıyordum arkadaşlarla. Değil mi? Öyle. Söylüyorum ben insanlarda hani böyle bazen diyorlar abi İngilizceyi nasıl öğreneceğiz vesaire. Yurt dışından gelenleri gezdirerek aslında. Couchsurfing falan. Aynen öyle. Yani ben de öyle söylüyorum. Yani ben hiçbir Türkçe kursa gitmedim. Sadece konuşa işte translate'ten zaten hani biraz Türkler yanlış anlamayın ama çok İngilizceleri olmadığım için doğru ama ya. zorla biz Türkçe hani şey yaptık. Ama bence yani Türkçe bence zor bir dil ve ben bu kadar öğrenebildiysem bu kadar kısa bir zaman içinde bence Kısa bir İngilizce de- zamanda öğrenmişsin Aynen. gerçekten. İngilizce de Tebrik çok ederim valla. hızlı öğrenirsiniz. Kaç yaşındasın? Yani. Ben şu an 30'um. 30. 95 mi oluyor senin? 93 pardon. Sen Ama 93'sen. Ekim ayında. Oğlum o zaman sen daha yaşlısın. 32 yaşındasın. 32 bir dakika lan. Oğlum sen nasıl 30 oluyorsun ya? Türkçe var ama matematik 30, yok. aynen, pardon 32 olacağım. Heh, tamam. Ekim'de. Ekim ayında aynen doğru. Lan Ekim, ben 92'liyim 33'üm. Aynen. Sen 93 nasıl oluyor dedim. Keşke 32 öyle olsaydık. olacağım aynen. Çok iyi. Şimdi biz nereye girdik? Böyle bir manastır gibi Burası bir şey mi şimdi? aynen öyle ya. Burası böyle şey. Eskiden rahibiyeleri yaşadıklarını yeri. Yani Brüj'ün belediyesi bu evleri onlara bedava veriyorlardı. Şurası onların kilisi var işte. Şurası mı? Aynen. Çok tatlı ya. Bazen böyle görüyorsun zaten 2025'te yani kaç kişi kaldı böyle sanırım bir 3-4 rahibiyeler kaldı. Çünkü artık yeni nesil tabii ki yapmak Yapmıyor, istemiyor. değil mi? Aynen Aynen. yapmıyor. Bazen böyle çıkıyorlar işte eşarbı falan var. Şey yapıyor o. Burada görebilir miyiz cheese. acaba hiç ya? Ya çok şanslı olman lazım yani. Ya da zili basacaksın. Basıp kaçalım mı? Çıksın kapıya. Arkadaş bastı diyeyim ben. Ama şu an hatta 2 hafta önce mi ne haberlerde gördüm. Şu an buradaki evleri vermek istiyorlar. Mesela kadın eşinin kaybetmiş durumda veya işte gelirim iyi olmayan kadınlar mesela belediyesi başvurup ev alabiliyorlarmış burada. Ev alabiliyorlarmış. Veya veriyorlarmış. Veriyorlar. O şekilde. Peki sen burada Airbnb işi mi yapıyorsun şu an tek? Yok ben burada okuduğum şeyi yapıyorum. Şu an bir şirketi menajerim. IT sektöründe. Muhasebeciler IT. için aynen. Muhasebeciler için biz software yapıyoruz. Aynı anda işte Airbnb açtık. Ben beğendim bu arada. Çok Abimle güzel. beraber ağırlamadım seni çünkü ofisteydim ama Hiç önemli. umarım Hiç önemli. Vallahi gayet beğendim ben buldun. ya. Yani zaten böyle güzel bir tatlı yerde ya böyle. iyi bir
şey bulabilmek de zor artık. Yani Aynen, hem burada fiyatlar da uçuk aynen oluyor. öyle. Biraz şanslıydık ya o konuda. Ayrılıyorlardı o eski sahipleri. Hızlı bir şekilde satmak istiyorlardı. Ondan sonra biz de kaptık yerini. Aldınız. Şimdi hem ailen de orada yaşıyor anladığım kadarıyla. Yok. Ha, değil mi? Annem babam aşağıda kuaför salonları var. Ha, Aynen. okey. Biz bayağı annem babam bir 25 senedir mi 30 senedir mi ne kuaför salonları var. Çok iyi. Onlar doğma Aşağıda. büyüme buralı o zaman. Yok, annem babam ikisi Kosovalı. Kosovalı, Yani ha. asıl olarak Kosovalı oluyoruz. Ama Kosova'da çoğu insanlar biliyorlar. Belki küçük bir kısmı Türkler de var. Evet var bayağı var. Biz o küçük kısmından değiliz yani. Full Arnavutuz. Mesela Arnavut. annem babam veya dedelerim falan hiç kimse Türkçe bilmiyor. Bilmiyor. Hatta Türkiye hiçbir bağlantımız yok. Ama sen Türklere benziyorsun ha. Valla Kosova, Ya Türkiye. Balkan, Kosova Balkan, işte ha, Türkiye. aynı zaten. aynen. Kardeş onlar. Yakın yani Yakın, böyle. yakın. Nereye geldik Alper? Aşk Gölü ve Aşklar Köprüsü. Böyle bir rivayet var mı? Buraya kimle gelirsen onunla evlenirsin diye. Kardeşim evlenmeyelim lütfen. Kanka burada ya 30 senedir buradayım, hiçbir evlenme teklifi Olmadı. görmedim burada, öyle söyleyeyim, ve gayet çok geliyorum buralara çünkü harbi çok keyifli böyle Çok yürümek güzel, için evet falan. ya. Görmedin, kanal, göl, orada bir nedir ona, kale mi? Castle. Kahve, castle, Castle gibi. kale, Aynen, aynı zamanda kafe. kafe yapmışlar. Aynen. Ama çok da keyifli duruyor ya orası. Burası asıl olan Bruges, harbiden ben herkes diyorum hani, çünkü harbiden birkaç saat içinde bitirirsin. Evet, Bruges'i. bitirebilirsin. Ama akşamüstü Bruges'in böyle bambaşka bir dünyada gibi. Çünkü ışıklardan dolayı kanka Farklılaşıyor. çok farklı oluyor. Burası gerçekten. ışıklanıyor Burası mu? ışıklanıyor ve çok güzel Oo, oluyor. çok güzel Aynen olur. aynen. Belki akşam geliriz. Hava da güzel. Hava da çok Şansımıza vallahi bayağı iyi. şanslı. Geçen ben Prag'a, Avusturya'ya falan gittim. Ulan şansıma hep yağmur yağdı 3 gün. Prag'ı göremedim ben. Prag nasıl bir yer bilmiyorum. Belki biliyorsunuz Antwerpen veya çoğu insanlar Anvers diyorlar diye bir şehir var burada, Kuzey Belçika'da. Orada dünyanın en büyük import ve export elmaslardan. Elmas endüstri yani aslında Belçika'da oluyor. Belçika'da Yani Afrika'dan veya Güney Amerika'dan falan taş olarak elmaslar buraya geliyor. Burada aslında Bruges şehrinde bir elmas nasıl kestiğini buralı bir insan keşfetmiş o zamanlarda. Allah Allah. Aynen. İşte 13. yüzyıldan falan bahsediyoruz. Yani bir elmas biliyorsun, normalde bir elmas bildiğin normal bir taş, yani çok iğrenç bir taş aslında. Tabii onu Aynen. işte. Onu aslında işleyince ve şimdi elmas müzisyeni biraz çalıştığım için bunları biliyorum tabii. Vallahi iyi biliyorum. Elmasın 57 fasetleri var. Fasetleri yani yanları var. Ancak 57 tane olunca ışık nasıl girdiyse aynayı gibi yine çıkıyor elmastan. O şekilde ondan parlıyor. Ve o 57 faset kesme tekniği burada keşfedildi Bruges'de. Ondan sonra işte aynen. Ondan sonra ya 13. yüzyılda burada bayağı ekonomi çok iyiydi Bruges'in. Çünkü deniz aslında şu an bir 15 kilometreden buradan, ama aslında eskiden 13. yüzyılda deniz buraya kadar geliyordu. Görüyorsun mesela Amsterdam'dan çoğu kanallar yapılmış bir şekilde, simetrik bir şekilde, hani daha iyi ekonomik olsun diye, vapurlar, tekneler falan için. Burada Bruges'de mesela kanallar çok doğal bir şekilde. Çünkü eskiden deniz geri çekilmiş, ondan sonra kanallar kalmış. O zamanlarda ekonomi bitti. Çünkü bütün vapurlar ve tekneler artık işte Hindistan'dan Venedik'e gidiyorlardı. İtalya'dan da buraya, Batı Avrupa, Bruges'e geliyorlardı. Deniz geri çekilince sonra gittiler işte Antwerpen ve Amsterdam, Rotterdam yani daha çok o zamanlarda. Aynen. Şu an elmas müzesinde mesela, belki Amsterdam'a gittin mi bilmiyorum ama Amsterdam'a gittiyseniz orada mesela çok elmas müzesi ve elmas dükkanları görüyorsunuz. Çünkü asıl olan burada keşfedilmiş, oraya taşınmış o Denizden sektörü. dolayı. Aynen öyle. Vay be. Şimdi burada hala müzesi duruyor. İlk asıl elmas müzesi. Dünyada mı Avrupa'da, onu tam yalan söylemiyorum şimdi, bilmiyorum tam olarak. Ama enteresan bir şey yani Enteresan bence. kardeşim. Yani ben en son bu elmas olayını Kanlı Elmas filminde izlemiştim. Hani oradaki Evet. süreçleri O Brad falan, Pitt, işte aynen. Afrika'daki insanları nasıl kullandıklarını vesaire. Hani çok garip değil mi ya? Düşünsene, toprağın içinden çıkan bir taş parçası işleye insanların ya parmağına ya kolye olarak ya da başka bir yere ya da evlerinde bulunan bir şeye dönüyor.
değerli bir mücevhere dönüyor Aynen. ve bunun sonucunda insanları harcıyorlar. Aynen öyle. Çok acayip bir olay ama Aynen. insanlık tarihi boyunca da olay bu zaten. Hani bir şeyi bul, sömür, iyi hale getir, Aynen. onu sat, öbürleri orada sürünsün. Çikolata. Aynen. İşte Belçika onun için aslında çok meşhur. Mesela diyorlar ki kakao var. Belçikalılar kakaodan çok güzel çikolata yapıyor. Veya patates var. Patatesten çok güzel kızartma patates Evet. yapıyor. Veya işte elmas var şey yapıyor. Belçika onun için ülke olarak çok meşhur. Yani bir şey var Onu ama iyi bunlar böyle kullanıyor. aynı böyle bir şekilde özel bir şey çıkarıyorlarmış gibi oluyor. Burası da çok enteresan bir şey. Burada kanka brewery ne demekti Türkçe? Ya bu brewery şey Yapılan oluyor. bira Biranın fabrikası. yapımı aynen. Aynen. Bira fabrikası aslında. Aynı zamanda kafe gibi bir yer. Aynı zamanda müze. İçeri girebiliyorsun, gezdiriyorsun şeyler hani nasıl yapılır diye. Şimdi girebiliyoruz mu? Para vermemiz lazım. Giriş ücreti var müze için ama oraya kadar tabii Gel girebiliyoruz. girelim, bahçeye kadar en azından. Aynen. Okey olur. Buranın şunu göstereyim şu şey birayı. Bruges Zot yazıyor. Orada bir tane palyaço yüzü görüyorsunuz. Ne anlamda geliyor? Biliyorsunuz Belçika biralar için çok meşhur. Yani baya çeşit var. Zaten dün hikayende gördüm. Dün Anlatmıştın anlattım şey biraz. Brüksel'de. 1500 tane çeşit falan filan diyor. Burasının yani çoğu köyler veya çoğu şehirleri kendi biraları var. Buranın Bruges Zot işte bu bira. Palyaço ne anlamda geliyor? Eskiden şimdi tarihleri tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım 13 yüzyılda mı ne yine o zamanlarda bir tane şey gelmiş. Fransa'dan Royal Family gelmiş. Yani kral gelmiş. Aynen ziyarete Bruges'e. Ondan sonra o zamanlarda işte su çok temiz değildi. Çünkü Bruges eskiden aslında köydü. Yani bildiğin bütün evleri tahtahtı. Göstereyim sana. Bir tahta kaldığı ev gibi. Ve su çok içmek için pek sağlıklı değildi. Yani biraz çamur gibi veya işte sağlıklı değil. O zamanlarda insanlar meğer daha çok bira içiyorlarmış sudan. Aa. Aynen. Şimdi kral geliyor. Bunlar parti verilmiş. Hani şehir olarak böyle millet o kral geliyor falan benimle ziyaret royal falan. Ne yapmışlar işte içmişler. Kral gelmiş. Herkes sarhoş olunca şey demiş işte burada tam bir palyaço şehir gibi bir şey falan. Hani herkes palyaço gibi crazy falan. Ondan bu ismi ve O bu palyaço logo. oradan Aynen geliyor. işte bu palyaço burada logosu Fransız olan. Royal ailesine bak, palyaçoyu getirmiş adamlar ya. Burada da bahçesi var herhalde. Bir Burada şeyler içebiliyorsun mesela birayı deneyebiliyorsun. Şurada işte müzesi var. İçeri girip nasıl yapıldığını görebiliyorsunuz. Müzik mayalanması gibi bir şekli oluyor aynı. galiba. Bilmiyorum tabii. En enteresan olan şey burada şu. Adamlar şimdi Bruges yumurta şekli bir şehir. Diametresi de 3 kilometre. Yani bir yandan diğer yana 3 kilometre oluyor. Adamlar şimdi gördün zaten her yerde Arnavut kaldırımı olduğu için, eski şehri olduğu için oğlum benim Türkçem harbi bayağı iyiymiş. Bayağı adam Türkçe anlatıyor ya. Cayır cayır. Çoğu influencer'dan daha iyi anlatıyor. Yani. İnan bana. Neyse. Adamlar böyle kamyonlarla falan işte büyük şeyleri götürüyorlar ya. Kafede mesela çeşmeden çıkartıyorlar ya birayı. Onlar böyle kazan mı denir ne? Hani Yani, şey aynen. gibi işte 15 litre 20 litre falan bilmem ne. Şöyle fıçılardan Aynen bunlardan işte bahsediyoruz. Onlar şimdi elemanı düşün, şoförü düşün, gidip kafeleri dağılacak falan bilmem ne derken ne yapmışlar adamı? Dünyada ilk sistem olarak veya ilk insanlar olarak yer altında su çeşme suyu falan nasıl gidiyorsa bira şey yaptılar. Yer altında borular bira götürüyor. O şekilde hem lojistik olarak yani insanlar gerekmiyor, şoförler gerekmiyor. Merkezin içinde kamyonları ağırlıktan Arnavut kaldırımı falan kurtarıyor ve insanlar burada görebiliyorsunuz yerde. Bu şekilde dünyanın ilk sistemi yapmışlar. Görüyorsunuz zaten 3276 Aynen. metre diyor. 3 Gidiyor kilometre yani. gidiyor. Aynen. 3 kilometre bira hattı var. Aynen şimdi kafede insanlar mesela sahibisin birayı dolduruyorsun mesela orada bildiğin tuvalette metre nasıl varsa mesela su metresi veya elektrik metresi o metreyi sayıyor işte kaç litre harcadığını direkt fatura geliyor bitti gitti yani O aynen. zaman şunlar ona mı ait? İşte bu gösteriş bence yani. Bence de. Aynen. Ama böyle şu sistemi bayağı o zamanlarda Çok iyi çok geçmiş haberlerde çıkmış. Yani dünyada böyle çok enteresan bir şey. Ya düşünsene evinin çeşmesinden bira akabilir. Aynen. Baba taharet musluğundan bira geliyor. Olsun oğlum yıka. Alkol iyidir temizler. Sizde taharet musluğu da yok kardeşim. Yok maalesef. Bak bu olay çok sinir bozucu bir Evet, olay. evet, biliyorum. Türkiye ne kadar Avrupa'da iyi değil mi ya? geziyorsanız- Babacım yani benim ayıptır söylemesi büyük tuvaletim geldiğinde ben korkuyorum Avrupa'da. Klasik. Yanımda tuvalet kağıdı taşımam lazım. Islak mendil taşımam lazım. Ya da ne bileyim nasıl yapacağız yani? Yapımı bile zor. Evet o zor oluyor Zor ya. ya. Yani ben ister istemez başka bir yere gittiğimde veya tanımadığım bir yere gittiğimde arabada veya yanımda çantamda sırt çantana bilme her zaman ıslak mendil değil mi? getiriyorum. Yoksa çok zor o iş.
Vallahi zor ya. Kardeşim ben burada ev almak istiyorum. Demin bir tane satılık gördük. Ne kadar burada merkezde evler? Şimdi merkezde olan evler çok satılmıyor ilk önce. Çünkü az evleri var ve küçük zaten merkezi. Merkezin dışında hemen mesela atıyorum genelde normal bir ev diyelim en aşağısı yani 350'den 350 başlıyor. bin dolar, euro. Euro aynen 350 bin eurodan bulabilirsin hani 2280 belki ama çok renovasyon gerekiyor. Renovasyon burada standart gerekiyor. Yenileme yapacaksın. Yani herkes yapıyor yani mecbur çünkü Benim kaldığım yer mesela sen ona renovasyon mu yaptınız? onu komple hani 1,5 senedir bayağı sıfırdan yani sadece yani yeni elektrik, yeni su, tuğlalardan hepsi full yepyeni sıfır yaptık yani aynı. Dışı aynı kalıyor, içi Dışı aynı. Dışı zaten bir şey dediğim yapmanız gibi UNESCO hiçbir şey tarafından. aynı. UNESCO tarafından korumadan asla hiçbir şey değiştiremiyorsun merkezin içinde. O çok zor oluyor. Millet zaten çok şikayetçi oluyor. Atıyorum mesela çünkü izolasyon olmuyor. Çok para veriyorsun mesela sıcaklamak için veya yani aynı sıcak tutmak için. Klima takabiliyor muydun mesela? Klima takamıyoruz. Sadece diğer taraf yani bizim bir binaların içinde terası gibi bir şey var. O terasın yanında atabiliyorsun ama dışarıdan klima gözükmez yani. Yani takamıyorsun. Hiç görmedik zaten. Aynen, hiç görmüyorsun o hepsi. şeyleri Zaten falan. 2 ay falan ihtiyaç vardır klima. Burası az önce Senin dediğin yer mi bu? aynen az önce bahsettiğim eskiden o yüzyıllarda dediğim gibi Brüjköy gibiydi ve bütün evler tahtahtı. Tahta mı? Tahtaydı. Aynen odun, Böyle tahta. yani. Yani böyle bu şekilde. Bu zaten hani şey üstünde fasat koymuşlar şimdi hani dursun diye örnek olarak. Burada bu arada insanlar yaşıyor hala. Yaşıyor. Aynen. Ya bu ev 13. yüzyıldan mı kaldı? Aynen bu bayağı burası hepsi kanka da aşırı eski yani. Ve düşünsene mesela eskiden bayağı büyük bir yangın çıkmış. Ondan sonra karar verdiler bu şekilde tuğlalar kullanmak için. Aynen. Tahtadan olmuyor. Aynen. Tahta maliyet düşük ama şey olayı. Aynen o zamanlarda nereden bilsinler ya. Aynen biz. Şurası bu arada Avrupa'nın ikinci en büyük katedrali. Bazen İkinci en büyük katedrali. ikinci en büyük aynen. Aa çok iyi. Katedral bu arada hani kilisenin bir büyüğü oluyor gibi aynen. 2 minareli, 4 minareli, 6 minareli. Burada şey Adam cami daha iyi. bir kayısla. Sen ne dinin ne senin? Ben Müslümanım elhamdülillah aynen. Aa, çok iyi Aynen aynen. kardeşim. Kosovalılar zaten Kosovalılar genelde zaten- çoğu Müslümanlar. Sırplar Hristiyan oluyor. Bosna ve Sırplar Kosova genelde aynen. daha çok Müslüman Aynen oluyor, öyle, değil mi? aynen öyle. Arnavutlar karışık. Arnavutlar karışık ama çoğu yine de Müslüman yani. Bir %75 mi 80 mi öyle bir şey. Burası çok eski bir köprü. Şimdi Arber beni Beer Wall diye bir yere getirdi. Ya, müze gibi düşünebilirsiniz. Küçük bir camdan yapmışlar. Tüm buraya ait biraların, markalarının şişeleri ve bardakları var. Senin favori biran ne ya? İçersen? Çok biracı değilim ama biracı içersem valla Brüjzot severiz tabii buralı olduğumuz Buranın için. birisi. Aynen. Yerli ve milli. Öyle o kadar ya çok. Çok da birayla ben de sevmem birayı ya. İçim bayıyor yani. Sıcakken böyle bira patates güzel oluyor bir tane ama o kadar yani. Böyle severek içtiğim bir şey değil. Şimdi bu bira mesela genelde 33 centilitre oluyor mesela. Diğeri de aynı. Ama bardaklar çok farklı oluyor şekli. Çünkü blond bira var, brown bira var. İşte kahverengi ve sarı. bira. Aynı sarı bira, kahve bira. Kahve bira daha çok köpük oluyor. Sarı daha az köpük oluyor. Şimdi öğrenci zamanlarda kafede çalıştığım için. Aynen, iyi bilirim diyorsun. Şimdi bu birayı mesela atıyorum siyah bira olduğu için veya kahve bira olduğu için bunun içine atarsan köpük kopar ve çıkar Taşar. şeydi. Aynen. Doluyor ve bardak şey oluyor. Taşıyor. Ama bu bira mesela bunun içine koyarsan tam doldurmuyor mesela. Hmm. Belçikalılar atıyorum mesela ona çok önem veriyorlar. Mesela bu bardağın aslında 2 parmak köpük kısmı. olacak. O 2 parmak köpük olmadıysa almıyorlar yani bardağı. Allah şey Allah. yeniden getirin falan diyorlar mesela kafede veya işte Demek ki çoğu bu şeyde. bardakların olayı çok hepsi önem öyle. veriyorlar. Hani o köpük çok önemli. O köpüğü de çeşmeden nasıl şey çıkarttığını falan bildiğin burada kurslar yapabiliyorsun mesela. Çünkü çok Nasıl öyle koyacaklarına özel bir nasıl dahil. koyacaklarını dahil o köpük nasıl tam tutturacağını falan. Ondan bütün biralar kendi alkol derecesine değil de köprü derecesini köpük nasıl olacağını sarı mı kahverengi falan bilmem. Bütün biraları şeyleri var. Özel bardakları var bardak. yani ona göre yani. Çünkü Çok iyi. şişeyi tam bitireceksin ve tam uyuyacak Bitmesi yani. lazım. Aynen. Aynen, Tam taşmaması uyuyacak. lazım. Şey mesela çok görüyoruz. Türkiye'de atıyorum mesela bira getiriyorlar insanlar. Atıyorum Tuborg falan bilmem örnek veriyorum. Aynen bardağı dolduruyorsun ama aslında bira şişinin içinde hala bu kadar kalıyor kalıyor. mesela. Aslında kalmaması gerekiyor anladın mı? Değil mi? Tam Tekte böyle. bitmesi Aynen, lazım Tekte o bardağa sığacak yani. Bir tane bira alacağım. Deneyeceğim bunu.
Bak biz patates yemeye giderken yolda bir şey gördüm. Dedim bu ne? Dedi ki dünyanın en güzel şeyi burada dedi. Bak şu çikolatalısı, bunlar da. Şu şekerlisi, şu sadesiymiş galiba. Şurada çikolatalı tatlılar var. Var oğlu var ya. Burası çok tehlikeli kardeşim. Gel uzaklaşalım biz buradan. Aynen bence. Yoksa ben şimdi karar vereceğim. Şuradan çıtır çıtır bir kruvasan yiyeceğim de yemeyeceğim ya. Tutacağım. Yoksa olacağız. Aynen tuzlu bir şey yeriz. Tuzlu bir şey yiyelim kardeşim. Şimdi arkadaşlar patates nerede yenir? Tabii ki de Ödemiş'te, Nevşehir'de bir de Brüj'de yenir. Gelin bir de Brüj'dekini deneyelim. Haber dedi ki buranın en ünlü patatesini şu arabalardakilerden yiyebilirsin dedi. Alıp gidiyorsun orada oturmalı değil de. Bakalım nasıl tatları. Şimdi dün yedim ben Brüksel'dekini hatırlarsanız biraz fazla tepki verdim dedim. Çok iyi falan dedim. Çok iyiydi gerçekten. Harbi bu mu o mu? Bence sağ. Şu mu? Sen emin misin bunlarda iyi patates olduğunu? Allah Allah. Ben güveniyorum sana ya. Hello, how are you? Good? Can we get the potato? Hanginden alalım kardeşim? Kanka bence sosları ayrı al. Sosları ayrı Batırmak versin ya. için. Aynen batırmak için. Çünkü çirkin oluyor bazen. Peki bu ev patatesi mi yaptı? Alalım. Şimdi sen iyi diyorsun ama buraya. Baya iyi. Allah Patates- Allah. Ya patates bildiğin çıtır oluyor. Belçika'nın patatesi tekniği aslında şey kanka. Tekniği farklı değil mi? Onlar aslında bir kere kızartmış halinde orada gören. Evet. Yani mesela direkt şeyden atmıyorlar patatesi. İlk önce kızartıyorlar böyle kısa kısa. Ondan sonra ikinci defa kızartıyorlar. Öyleymiş değil Aynen. İkinci defa kızartınca böyle gold, Daha da kızır. gold Aynen. böyle rengi oluyor. Bir de çıtır çıtır oluyor. Şey böyle yağlı ve yumuşak değil yani o şekilde. Ben öyle seviyorum yani. Soslar bu arada Belçika'da gerçekten İyi. bence dünyada Neli yiyelim sos? Sosu sen söyle. Kanka, çok güzel soslar var. Ben Vallahi. mesela abartmıyorum. Sanırım çok Belçikalılar bunu söyler veya confirm yapar. Belçika'da ve Fransa'daki mayonezi hiç başka bir ülkede bulamazsın. Yemezsin. Yani buranın mayonezi inanılmaz İnan- iyi. Samuray da çok iyi. Böyle bir tık acılı sos. Severiz. Ama bir sürü soslar var. Yani aklın yani kaç tane soslar var? Bayağı var ya. Normal Şurada biraz görüyorum yani. Hani bayağı 6-7 tane en az var. Yok, burada- Ki eksiktir orada. Bence bir 16 tane var. Bahar şurada bak. Mayonez, ketçap, curry ketçap, pepper işte. Oha hepsi Pepper sos sos, onlar. curry sos, kokteyl, tartar, pickles, mustard, block sos, mamut sos. Yani bir sürü soslar var. Kaç tane var? Bir 16 tane mi ne? Var. Soslar çok iyi abi. Oğlum adam işi bıraktı. Patates isteyecektik. Abi nereye gittin? Dayıcım Kamerada mı? Utandın? nereye gittin? Meydanı göster kardeşim bari. Patates alamadık meydanı gösterelim bari. Albert iyi dediğin 3 gün yaşamıyor. Adam istifa etti gitti ya. Biz alalım abi. Vallahi biz pişireceğiz şimdi. Oğlum patates çöp çıkartıyordu. Vallahi dayı aldı çöpleri gitti galiba ya. Dur şunlarla konuşalım. Hello, how are you? How was the trip in Bruges? Did you like here? Yeah, so far so cool. So far so Yeah. good. Where are you coming from? We're coming from England. This is your son, yeah? The daughter. Sorry, daughter. Yeah. How long you gonna stay here? We'll be leaving in the next 2 days, Wednesday. Ah, okay. Yeah. And where are you going next? I think we will go for the boat ride. What Yeah. about Bruxelles? You been in there? We're currently staying in Brussels. Which is better? Bruges, yeah. Yeah, I would say, yeah. Bruges 10, Brussels 6 point. I would say here in Bruges is 10, 10. compared to Brussels. Yeah, it's too As a crowded. local, I confirm, so it's okay. Local from Bruges. Yeah. Yeah, here is much nicer compared to Brussels, and I love the cobblestones. Yeah. So enjoy here then. Yeah, and the food is amazing compared to Brussels. Huh, our potato guy. We were looking for this guy. He left it, but now there. We're gonna get potato. Do you want potato? Vlogger in here. Yeah. He's a vlogger, I'm a local, I'm showing him around. Okay. Yeah. What's your? Sezer Yılmaz, the YouTube name. I can show you. Sizler de takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hey, how are you? Yana, you wanna say So hi? sweetie. Yep. What's your name? It's Yana. Yana. It's a Polish name. Yana. Yana, say hi. Yana. I like Brooks better Yeah. compared to Brussels. I mean, it's normal. It's a big city, capital city. It's Yeah. international, so a lot more things going on. So yeah. Yana. See the you. Bye camera. bye. Nice to meet you. Have a lovely day. You too. Enjoy your trip. Enjoy Bye bye. Bruges. Ciao. Thank you. Dayıcım bize patates ver ya. Adamla Evet, söyledim. patates. Hangi sos istiyorsun soruyor. Hello again. Sos ne alalım? 3-4 tane alalım işte. Deneyelim sen söyle. Aparti pochas, mayonnaise, samurai and tartar. Tartar diyelim. Aynen. Tamam. Diyelim. Şimdi geldi patates arkadaşlar. Soslar var 3 tane. Bu normal mayonez. Pardon, normal mi? Sana diyor harbi mayonez çok iyi ya. Kardeşim Masa altında 5 euro verip bile öv kardeşim. Belçika'ya öv. Buraya insanlar gelsin. Abi bizdeki mayonez böyle akışkan oluyor. Hele ucuz yerlere gidin mayonez su gibi oluyor. Şu acı soslu. Dünkü yediğim patates Çok daha acı değil, güzeldi değil ama mi bu bence? arada ben sana söyleyeyim. Harbi mi? Hı. Nerede yemiştin Brüksel'de? Onlar da böyle büyük bir yerde. Hı. Kırmızı bir yerde. Fritler ama öyle. Aa, okey biliyorum. Onlar Arnavut işletiyor biliyor musun?
Doğrudur. Aynen. Benziyorlardı zaten. Bu da güzel ama. Bu daha kısır. Ama bu anne patatesi gibi değil. Anladın mı ne demek istedim? Anladım da. Yaparım sana kanka evde. Çok dert etme. Bu sos da sarımsak sosu. Sevgili Bu Savar. çok böyle Belçika'da yeniyor. Ben mesela sevmiyorum bunu. Ama herkes yiyor yani bayağı böyle tar. Bayağı popüler bir sos yani. Tartar mı oluyor da? Aynen. Afiyet olsun arkadaşlar. Yaklaşık toplam kaç para tuttu? 8-9 euro mu? Aynen. 5,5 orta. Bu orta bir boy mu? 5,5 orta, soslar 1 euro mu? 1,5 euro. 1,5, 3, 4,5, 5,5 da 10 euro tutmuş. Haberiniz olsun. Arkadaşlar kardeşimizin arabası bu. Bak Tesla. Şuradan basıyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz. Açılıyor. İşte Tesla araba tanıtımına hoş geldiniz. O araba çok pis. Ben Sezer Kabak. Neydi? Doğan Kabak mıydı abinin adı? Araba tanıtıyordu. Ekranımız da bu şekilde. 6 saniyede 100 kilometre yapıyor diyorlar. Doğru mu? Vallahi onu Kardeşim ben denedim test doğru. etmedi. Ben denedim doğru gerçekten. Uçuyor. Bizim İyi bir gidiyor arkadaşın kız arkadaşı vardı. Dedik versene biz bir tur atalım ya. O zaman binmiştik. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi burada değirmenler var. Aha. Onu da bir görelim. Tamam. Orada çok bir şey yok diye arabayla gidip böyle görüp Araba ayaküstü devam göreceğiz. edeceğiz. Tamam. Aynen. Ondan sonra Damı diye bir köy var. Sadece 5 kilometre burada. Çok iyi. Ama tatlı bir köy böyle. Severiz köyleri kardeşim. Yolu, oraya giden yolu falan çok güzel. Bu arada biz mesela atıyorum lisedeyken hafta sonu bisikletlerimizi alıp Damı üzerinde Hollanda'ya gidiyorduk. Bisikletle gidebiliyorsun yani. O kadar ha. Aynen 15 kilometre. Abi bisiklet işte bu böyle Hollanda, gezebiliyorsun. Almanya, Fransa hepsinin ortasında gibisiniz. Ortasında Evet, değilsiniz evet, çok ama kolay beraber yani. aynen Böyle kolay her Amsterdam şey. 3 saat, Paris 3 saat, Evet. Köln 4-3 saat. Lüksemburg öyle. Aynen. İngiltere mesela Direkt dibinizde. Eurotunnel'dan Eurotunnel ne? Denizin altında Eurotunnel mı? deniz altına tünel Var mı var öyle ya, bir şey arabayı ya? sokuyorsun trene, ondan sonra tren gidiyor, Aa. yarım saatte. Ciddi misin ya? Aynen. İngiltere'ye. Aynen. Çok iyiymiş bak bunu bilmiyordum ben. Hah, yandı yeşil. Yani her yere yakın. Bir de Belçika'dan uçuşlar da çok ucuz Ucuz. bu arada. Çok Onu uçuk fark şeyler oluyor ettiysen galiba. Paris'ten daha pahalı, Amsterdam'dan daha pahalı. Brüksel, Charleroi mesela bayağı ucuz. Bayağı ucuz. Çünkü çok uçak da kalkmıyor oradan ben onu fark Aynen. ettim. Hadi gidelim o zaman yeni rotamıza. Hemen çıktık şehir meydanından. Adı ne oluyor buranın? Weston. The Western. Weston. Ha Weston diye geçiyor arkadaşlar. Geldiğinizde burada gelip fotoğraf çekilebilirsiniz. Güzel bir kare. Hatta hep eskiden Windows'ta böyle fotoğraflar vardı. Pervane değirmenler falan. Ona benziyor. Bulutlar da var. Çok iyi. Kamerayı da unuttum. Geri gidiyorum arabayı. Değirmende bıraktım. Burası güzelmiş arkadaşlar. Yedik patatesi eritelim. Ne haber lan? Ne yapıyorsunuz? Bak sizi yerim işte. Normalde yemem ama sizi yerim. Çok kötü bir haberim var. Kanal turunu kaçırdım. Çünkü kapandı. Saat geçmiş. Saat 5-6'da en son yapıyorlarmış. Sıkıntı var mı? Yok. Çünkü ben o kanal turunu yapmadan Brugge'den gitmem. Yarın sabah yapacağız. Onu da izleyeceksiniz. Söz. Bir de bu akşamın da görmek istiyorum ben hem buranın. Akşamları nasıl oluyor görelim bakalım. Sabah ben buraya kızmıştım aslında ama yine geldim burada aldım. Çünkü içerideki kız değişmiş. Çok daha tatlı bir kız gelmiş. Burası da ünlü olunca dedim burada yiyeyim bari. Chez Albert diye geçiyor. Bak sipariş ettiğim bu. Belçika çikolatalı. Üzerinde dondurma var. Çok acayip bir şey ya. Bunu yerken mutlu olmamak imkansız. Afiyet olsun bana. Kusura bakmayın. Toplam suyla beraber 9.20 tuttu. Neredeyiz şu an? Knokke diye bir şehir. Buranın en zengin, en elit kısmı değil mi? Buranın aynen genelde böyle ünlü Belçikalılar veya televizyonda çıkanlar veya işte zenginler burada hepsi villalar falan oluyor. Zoete daha spesifik dersem Knokke'nin semti. Hep böyle villalar. Şu an bu evler mi mesela? Ya mesela buradan başlıyor. Şu an biraz ara sokaklar falan gireceğiz. Ben daha Böyle gariban mahalleler. gibime geldi bana. Garibanı bile $1 milyon falan değil mi?
neredeyse. Yani bak şu çatılar mesela çok özellikle burada görürsünüz mesela. Evet. Birazdan görürüz daha. Böyle atıyorum mesela Brüksel'de yaşıyorlar. Ondan sonra Brüksel'den burada yazlık evleri oluyor. Yazın böyle geliyorlar. Plaja gidiyorlar falan. Golf oynuyorlar. Louis Vuitton dükkanına gidiyorlar. Biz ancak gelip bir turluyoruz yani burada. Biz bakıp çıkacağız. Bak çatılar. Şu şekilde böyle çok... Şuraya aynen eski böyle spesifik. ulan çatı bile tıraşlanmış gibi ha, yakışıklı çatı. Hani garibanın çatısı bile tıraşlı değil ya. Belçika'ya geliriz de sahillere gelemez miyiz? Geliriz. Şu anda Knoke'ye geldik. Knoke'de gün batıracağız kardeşimle beraber. Şu rivayete göre Erben dedi ki bunun altından geçersen cinsiyetin değişiyormuş. Şunlar da aileler hafta sonları geldiklerinde kullansınlar diye kabinlermiş. İçinde masa sandalye vesaire varmış değil mi? Havlular falan ne gerekirse yani plaj Allah Allah, olaylara Burada bak ya. bırakıyorlar. Devlet mi yapmış bunu? Valla onu hiç bilmiyorum yani. Devlettir ya. Onlar yoksa nasıl koyacaklar? Olduğu için sorgulamadık Sorgulamadım. yani hiçbir kere. Bu arada bayağı da genç var ha burada. Burada Genç evet, nüfus biraz var. gençe gidiyor. Benim Ya en burada sevdiğim biraz şey cool, sahiller hippie. zaten. Hani ben hep sahillerde video çekiyorum. Benim YouTube kanalımı sen bilmiyorsun muhtemelen. Hiç. Hiç izlemedim Aynen ya. bilmiyorum. Yazıklar olsun. Bak Sorry. taşlayın arkadaşlar. Şaka yapıyorum kardeşim. Ben genelde hep sahillerde. Benim mikrofonum var. Röportaj Okey. yaparım insanlarla. İşte sahilleri dolaşırız. Oradaki insanların görüşlerini alırız. Biraz şehrin içine gireriz. Ama genelde hep sahillerdeydim. Burasında suyu böyle arkadaşlar. Bir suyun tadına bakabiliriz belki. Ya ben yüzerim dedim de kimse de yüzmüyormuş ya. Çok da güzel durmuyor hani denizin rengi inanılmaz güzel değil ama gün batımı güzel olacak bayağı. Güzel ve şeyi çok seviyorum. Atıyorum mesela Türkiye'de veya Balkanlarda falan plajlar çok dar oluyor. Hı hı. Mesela 2 tane, 3 tane Tabii. şezlong var. Hemen deniz içindesin. Burada bayağı geniş yani görüyorsun. Bayağı yürümemiz gerekiyor. Bayağı şöyle. kumdan yürüdük. Daha da devam ediyor. Sert kuma geçiyoruz şimdi. Mesela gündüz buraya kadar geliyor su. Geliyor mu? Bayağı geliyor gidiyor. Aynen. Çekiliyor ha soğuk Aynen, kadar. çekiliyor bayağı. Aa. Bir de şu an kamerada gözükmüyor olabilir ama görüyorsun o şey windmills ne denir? Hava şey oluyor ya. Ne o? Makineler ileride. Şunlar deniz ne içinde. harbi? Onlar ne İşte kardeşim? enerji üretim. Aa, havadan. değirmen gibi ama Aynen, şey yani şey. rüzgar yeli. Aynen. Oha rüzgar Onlar yeli bayağı denizin var. içinde mi onlar? Aynen tabii. Hadi ya. Ondan sonra şu an bildiğin karşımızda şey İngiltere. İngiltere. Aynen. Direkt İngiltere karşımızda. Sağımız Hollanda, solumuz Fransa. Yani bayağı. Düşman hatları her yerde. Ve başka enteresan bir şey şu. Belçika dünyanın yolu olan bir... Yok, bir dakika bir daha anlatayım. Tramvay var kanka. Tramvay. Tramvay binmeden Hollanda'nın sınıra, Fransa sınıra kadar gidebiliyorsun ve dünyanın en uzun tek tramvay yolu. Allah Allah. Doğru söyledim şu an. Vallahi iyi söyledin ha. Senin Türkçe tamam ya. Bayağı yani bildiğin dümdüz Hollanda'dan dümdüz plaj yani tramvay gidiyor. Denizin altından da şey gidiyor dedin değil mi sen? Denizin altından bir ulaşım yoluyla İngiltere'ye Aynen. geçebiliyorsun. İşte o Fransa'ya sürüyorsun mesela Brüj'den Fransa'ya zaten 1 saat Hı hı. sınırda. Kale diye bir yerde. Kaleden işte arabaya bildiğin böyle vagon gibi içinde arabayı park ediyorsun. Sonra tünel su altında işte İngiltere'ye gidiyor yarım saat. Orada iniyorsun İngiltere'de. İngiltere'den indiğinde 1 saat Londra yani toplam 2,5-3 saat. 2,5 Aynen. saat. Çok iyi ya. Brüj'den direkt Londra yani. Çok iyi. Uçaktan daha mantıklı. Aynen tabii uçak kimse gitmiyor. Gitmiyor. Bak şimdi önümüz bildiğin kordon gibi, İzmir gibi. Sağ tarafımız gün batımı, denize girebiliyorsunuz. Yani öyle bir garip ki Belçika'yı Belçika gibi hissetmediğiniz nadir yerlerden biri olmuş. Ben beğendim açıkçası. Kum'a gidip orada zaman geçirebilmek falan çok değerli. Çünkü insanlar biliyorsunuz Avrupa'da hep denize girememekten, güneşi yakalayamamaktan şikayet ederler. Fakat burada öyle bir his var ki evet Avrupa'da bu da var hissi. Deniz kısmına gelecek olursak çok mu kaliteli? Değil ama idare eder yani. Günün sonunda yine de yüzebileceğin bir ortam oluşmuş bence. Hey girls, do you speak English? Yes. How is life here? Do you live here? No, we live in Antwerp. You just came here for holiday? Yeah, so we also have a house here. Did you swim here? Yes. How is water? Cold. Cold. Very cold? Kinda, yeah. Kinda. You're from originally Belgium? Yes.
You're like friends? Yes. How do you know each other? From the school? Yeah, kind of. Yeah. How old are you? 21. Okay, what makes you happy? Friends. What about you? My Don't say best friends. Yeah, family. Okay. What do you study? Psychology. Business engineering. Oh, nice. What was the best country you ever visited so far? Ecuador. Ecuador. Yes. Indonesia? Indonesia, Bali? Yeah, Bali. Bali. Tanzania. Tanzania. Africa. Oh, you have very nice answer actually. Three of different answer. You say Ecuador, yeah? Yes. Why Family did you from say? there. My parents are from there. Habla español? Sí, hablo español. ¿Tú también? Bien, Un poco. bien, gracias. Poco, hablo poco. Which languages do you know? Just Dutch, English, French, a little German. Just Dutch and then French, English. Like it's normal. Oh, that's nice, huh? Yeah. What about you, same? Same and also Spanish. You know each other since long time? Yeah. From high school. From high High school, school. yeah. Have you ever fight each other? No, never. No, never. I hope they are not gonna do that. Very nice to meet you, ladies. Yes. too. You're so nice. Thank you so much. Thank Have a you. lovely Nice day. evening. Thank you. Okay, bye. Bye bye. Abi ben seninle konuşurum. Bence sen Türksün. Ben Türk'üm sen. Ben de Türk'üm işte gördün mü? Nasıl yakaladım ama? Nasılsın, iyi misin? İyiyim sen abi iyisin. İyi abi. Burada mı yaşıyorsun? Brüksel. Brüksel. Gel. Buraya tatile mi geldin? Daha yeni geldik. Aa, Dolaşacağız. sevdin mi burayı? Güzel. Biz de öyle yeni geldik ya. Geziyoruz işte, gün batımı falan yapalım. Güzel güzel. Manzara güzel. Manzara güzel. Gel. Memleket nere abi? Konya. Konya. Ben de Nevşehirliyim. Öyle Yakın. mi? Hemşeriyiz. İyi. Tadını Güzel. çıkartın abi. Sen de. Hayırlı Hadi akşamlar. görüşürüz. Sağ olasın. Görüşürüz abi. İyi akşamlar. Gördün mü? Türk'ü bulurum kardeşim. Hayatta kaçırmam. Şurada dondurma yiyorlar galiba ya da sigara içiyorlar. Son bir onlarla konuşalım. Sonra gün batımı dondurmayla, bir de yarın kanalla, bir de akşam... Oğlum çok uzadı bak bu video. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Hep uzun videolar çekiyoruz sizler için arkadaşlar. Lütfen bir beğeni, abone, bir şeyler yapın ya ucundan kıyısından. Ama güneş de güzel batıyor ha kardeşim. Bayağı iyi batıyor yani şu an. Şimdi gün batımı yapacağız. İnanılmaz bir sahneyle sizleri bırakıyoruz arkadaşlar. Ya gelmiş Belçika'ya, yok hamur açıyorum, yok kruvasan yapıyorum, anne eli değmiş gibi. Ya sen kimsin? Tanıtsana bir kendini. Ben İlayda. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Ben İzmir'den. Ben de bir Belçika şirketinde çalışıyorum. Gıda mühendisiyim. Evet, burada bugün hamur yoğurmaya gerçekten geldim. Burcunuz ne? Kruvasan yapacağım. Burcum mu? Yengeç. Yengeç. Sizin ne? Terazi. Benim de boğa arkadaşlar. Şaka bir yana, şu an burada oturduk arkadaşlar, bira içiyoruz. Adı neydi buranın kankam? Sen söyle. Brest Birçi. Yani Brüj'ün ayısı. Bürücün ayısı. Aa, Bürücün ayısında oturduk içiyoruz. İlayda Türkiye'den geldi. Öyle hep beraber takılıyoruz. Bir şey demek istiyor musun? Annengillere, babaannelere. Ne diyorum? Urla'ya selamlar. Orla'ya selamlar. Orla'ya selamlar. Karapınar'a. Karapınar önemli bir yer. Bize afiyet olsun. Yarın kanalla devam edeceğiz. Kanal gezisi yapacağız. Günaydın, günaydın, günaydın dostlarım. Bugün söz verdiğim gibi kanal turunu yapmaya gidiyorum. Saat sabah 9'u 48 geçiyor. 10'da açılıyor kanal turundaki botlar. Gideceğim, ilk binen ben olacağım inşallah. Sizlere de o kanalı böyle doyasıya izletmek istiyorum. Çünkü film sahnesi gibi hissedeceksiniz. Kuzey'in Venedik'i demelerinin sebebinden anlayacaksınız. Bu kanalların hiçbiri hani bile isteğe yapılmış gibi değil. Dün anlattı hatta Arber. Daha çok işte Amsterdam'dakiler biraz daha savaş sonraları yapıldığı için daha düzenli. Ama bunların hepsi çok eski tarihe dayandığı için şu anda hiçbir kanal düzgün gitmediği için daha da ilgi çekici bir olay var. O yüzden beklemede kalın. Hadi gidelim. İlk kanal şeyi için geldim. Buradan ödemeyle bileti alacağım. Can I get ticket? Buradan alıyorsunuz. 35 dakika sürüyor. 15 euro verdim. Burada sıra bekliyoruz şu anda. Böyle teknelere bineceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl nehir turu. Şöyle sıraya aldılar bizi. Bizi alıyorlar şimdi tekneye doğru. En arkaya oturun, daha kolay dedi. Yani ben de size iyi açı yakalamak için iyi bir yer çözeceğim. Excuse me. Where is the best spot to take video? Everywhere. Everywhere, okay. Everywhere. Her yer, her yer. Bindiğinizde her dakika mikrofonla konuşup bilgiler veriyor. Aynı zamanda da görseller inanılmaz oluyor. 15 euro verip Brüj'de yapabileceğiniz en güzel etkinliklerden biri arkadaşlar. 35 dakikanın sonuna geldik arkadaşlar. Çok güzel bir gezi oldu. Umarım sizler de beğendiniz. Şimdi de bizim tur rehberini alkışlıyoruz. Gerçekten memnun kaldım. Mutlaka burayı deneyimleyin. Zaten siz de klipleri sevmişsinizdir umarım.
Evet dostlarım, dediğimizi yaptık. Kanal turumuzu da yaptık. Dostlarım umarım sevdiğiniz, gerçekten keyif aldığınız bir Brüj yolculuğu olmuştur. Brüj'ü enlemesini buradaki lokal bir insanın Türkçe konuşmasıyla da inceledik. Çok daha güzel oldu. Arber'e de buradan teşekkür ederim. Bu arada gelecekseniz konaklamaları mevcut. 4-5 taneden aşağıda odası olmuyor. 6-7 tane galiba. Hepsine ulaşabilmek için aşağıdaki profilden Arber'in sayfasına ulaşıp ya biz Sezer'den izledik, Brüj'de konaklamanda kalmak istiyoruz yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hepinize Brüj'ün güzel sokaklarından sevgiler. Belki yolumuz Gent'le devam edecek ya da direkt Lüksemburg'a geçeceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.